Şekerini artırıp eksiltebilirsiniz. Bunların kapakları da var. Nefis Çerçe kanalından herkese merhaba. Bugün asla acı olmayan, buzluğumdan eksik etmediğim limonata tarifiyle karşınızdayım. Limonata yaparken birinci kural: her limondan limonata olur mu? Suyundan olur. Organik limon olursa daha güzel olur limonatalarınız. Ama bakın, nasıl elmaları, diğer meyveleri alıyoruz, dışında parafin oluyor, parlatıcı böyle parafinler oluyor ya. Kesinlikle o limonlardan limonata yapmıyoruz. Çünkü esas tadını veren limonun kabuğu. Bunlar doğal organik limon, kabukları da bu sert yenen limon kabuklarından. Portakallarım da aynı şekilde artık sıkmalık portakal. Bunları önce karbonatlı suyun içerisinde ufalaya ufalaya yıkadım. Şöyle birbirlerine sürtüştüre sürtüştüre yıkadım. Daha sonra sirkeli suyun içerisinde bekletip tekrardan yıkayıp duruladım. Ve en son suyun içerisinde de şöyle bir yarım saat beklettim. Vitamin alalım derken zehirlenmeyelim. İlk yapmamız gereken rendenin ince tarafıyla, bak ince tarafıyla, ama dikkat edin, beyaz kısımlarını almayalım. Eğer beyaz kısımlarını alırsanız limonatanız acı olacak. Her yerini güzelce rendeleyelim. Portakalları da yine aynı şekilde beyaz kısımları gelmeyecek şekilde portakallarımızı da rendeleyelim. Çok güzel oldular. Kesinlikle beyaz kısımlarını almadım. Tamamen temizleyelim, boşa gitmesin. Şöyle söylemiştim buzluğa atıyorum diye. Onları yenilemek istiyorum. Onları 1-2 ay kadar öncesinde attım. Şimdi yenilerden alıyorum. Keklerinizde, pastalarınızda, çöreklerinizde ve tekrar yapacağınız limonatalarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Aşurenin içerisine çok yakışıyor. Pırasa, kereviz. Bu şekilde poşetlerle mutlaka kaldırın. Elinizin altında bulunsun. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar şeker ilavesi yapıyorum. Artırıp eksiltebilirsiniz. Eğer hemen tüketecekseniz balla birlikte oluşturabilirsiniz. Ve şu çıtırtıyı duyuyor musunuz? Bu şekerin çıtır çıtır sesi gidene kadar oluşturmaya devam ediyoruz. Fresh bir aroma vermesi için nane yapraklarını da kullanırsanız daha şifalı, mide dostu, güzel bir limonata olacak. Nane yapraklarının aromasıyla birlikte de oluşturmaya devam edelim. Lütfen çocuklarınıza hazır meyve suları, gazlı içecekler, şekerli içecekler içirmeyin, yedirmeyin. Kendiniz yapın. Evde yazdan hazırlayın. Atın buzluğa, derin dondurucularımız var. Mutlaka evde yapın. Obezite çağımızın hastalığı, kalp damar sağlığı çağımızın hastalığı. Lütfen evde yapılan her şey daha sağlıklı. İçinde ne olduğunu biliyorsunuz. Daha güzel, daha sağlıklı. Hem beslenirsiniz, hem misafir ağırlarsınız, hem de çocuklarınız geleceğe yatırım yapar. Bunların bakın hiç beyaz yerlerini almadım. Suyundan faydalanmak istiyorum. En güzel yerleri suyu. Eğer soymak istiyorum diyorsanız bakın, kabuk kısımlarını aldıktan sonra da rahatlıkla, bunlar zaten yenen kabuklu limon demiştim. Rahatlıkla soyup içine direkt de atabilirsiniz. Birkaç tanesini de öyle atmak istiyorum içine. Çekirdeklerini çıkartalım yine. Çünkü çekirdekleri de biliyorsunuz hem sağlık açısından hem apandisit, damarlarda tıkanma açısından tehlikeli. O yüzden mutlaka çekirdeklerini de çıkartın. Zaten süzecek. Diğerlerini de bir limon sıkacağının içine alalım. Ballı karışıma çift katlı bir süzgeç kullanıyorum. Onu da yine süzgeçten geçiriyorum. Bundan hemen hemen 5 litre limonata çıkar. Ben birazını buzluğa atacağım şimdi, bunların buz kalıplarına, muffin kalıplarına koyup kaldırabilirsiniz. Masaları kalana kadar dilerseniz bir kaşık yardımıyla, dilerseniz elinizde, dilerseniz bir ezici yardımıyla tamamen ezelim. Limonatamız hazır.
Dilerseniz iftar sofralarında, dilerseniz misafir sofralarında, dilerseniz sodayla buz kalıplarımın içerisine dolduruyorum. Şekerini artırıp eksiltebilirsiniz. Bunların kapakları da var. Kapağını kapatıyorum. Kapaklı olmazsa birkaç kat poşet geçirebilirsiniz. Artık suyunu ilave etme zamanı. Evin içi mis gibi nane, limon ve portakal koktu. Pastanelerde içtiğiniz o yoğun lezzeti evinizde de yapmak mümkün. Hatta küçük su şişelerine de doldurarak buzluğunuza atabilirsiniz. Birkaç gün içerisinde tüketebilirsiniz. Soğuk soğuk, dilerseniz buzlu, dilerseniz sade. Şöyle de limonlu, mandalinalı, portakallı kabukları ile birlikte atıyorum. Yine pastalarımda, keklerimde ya da deli tatlılarımda kullanmak için poşetleyip kaldırabilirsiniz. Şöyle bir huni yardımıyla Allah azsa dile yemeği nasip etsin. İnşallah bu şekilde limon ve portakallarımızı değerlendirdik. Dilediğiniz kadar sulandırabilirsiniz. Çünkü bayağı yoğun tadı var. Dilediğiniz kadar şeker atabilirsiniz. Bu az şekerli. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve en önemlisi benim farkındalığım sokak canlarını unutmayın. Sıfır atık yaptık. Bunlar da bahçemize kompost gübre biriktiriyorum. Bunlar altında hem sulanıyorlar, götürüp toprağa gömebilirsiniz. Gübreleme yöntemiyle toprağınıza vitamin ve kompost gübre yapmış, doğal gübre yapmış olursunuz. Yumurta kabukları, patates kabukları, dilediğiniz bütün kabukları bu şekilde biriktirip bahçenize, çiçeklerinize vitamin olarak verin lütfen. Gelecek bir gün gelecek, o gelecek tükenecek. Çocuklarımıza çöp olmayan dünya bırakmak sizin elinizde. Hoş geldin. Sen misafir mi geldin bana? Oy severim senin patilerinin kirini. Bir bak kirini. Oy oy oy. Mama var mı bakalım çantamızda? Ay 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 ay. Dur bakalım dur annem. Çok mu acıktın sen? Kurban olurum ben sana. Anne mamasız gezer mi hiç? Masama gelen misafir. Severim seni. Al bakalım biraz daha anne. Oy 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 oy.